Sevgili Kripto Para Blockchain kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle kısaca bir piyasa değerlendirmesi, kısaca bir Bitcoin değerlendirmesi, analizlemesi videosunu gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak için rica ediyorum sizden ufak bir zaman. Kripto Para ve Blockchain kanalına uzun süredir video atmıyorduk. Bugünden itibaren Kripto Para ve Blockchain kanalına her gün en az bir video gelecek. En az diyorum çünkü kanalımızda eğitim serileri başladıktan sonra bir adet eğitim serisi videosu gelirken bir adet de o sıra popüler olan, o sıra incelememiz gereken coinler, analizlemeler videosu geleceğinden bir videodan fazla da gelebilir. Ama en azından her gün Kripto Para ve Blockchain kanalına bir video gelecektir bundan sonra. Bugün sizlere Bitcoin'in geleceğinin ne olabileceği, hangi seviyelere çıkıp hangi seviyelerden dönebileceği ile ilgili teknik bir analiz gerçekleştireceğim. Ama hem Bitcoin'le hem diğer tüm coin'lerle ilgili temel analiz nasıl yapılır bunu anlatacağım. O coin'lerle ilgili bir taraftan temel analizini gerçekleştirirken bir taraftan da bunun nasıl yapıldığının eğitim serisini çıkartacağız. Yani bildiğinizin aksine kripto paralarda sadece teknik analiz yapılmıyor ve sadece temel analiz de yapılmıyor. Ama temel analizin nasıl yapıldığını çok az kişinin bildiğini gördüm. YouTube'a araştırdığımda kripto paralarla ilgili gerçek mahiyette bir temel analiz eğitim serisi olduğunu görmedim. Sadece işte Binance'ten falan girip paranın cinsine, ne kadar üretimi olduğuna, ne şekillerde olduğu gibi ufak ufak bir inceleme yapılıyor ama çok detaylı kripto paralarla ilgili temel analiz yapılabiliyor. Bu, tekrar belirtiyorum, sadece white paper okumaktan da geçmiyor. Birçok alt kolları var. Bununla ilgili 50 ile 70 video arasında bir eğitim serisi başlatılacak. O yüzden sizlerden şu an ricam, lafı fazla uzatmayayım, kanala abone olup beğeni atarsanız ve kanala abone olduktan sonra da en önemlisi zil bildirimini açarsanız bu tip eğitim serilerinden çok erken haberdar olursunuz. Aynı zamanda bir videodan fazla da çekebileceğim için istediğiniz kripto paraları, istediğiniz coinleri incelemelerini detaylı şekilde gerçekleştirebileceğim. Lafımızı dediğimiz gibi fazla uzatmayalım. Haydi videomuza geçelim. Bugün sizlere, orayı keselim. Bugün sizlere Bitcoin'in nerelerden dönebileceğini, teknik incelemesinde destek dirençlerinin ve göstergelerinin, yani indikatörlerinin neler söylediğini anlatmaya çalışacağım. Farklı indikatörler kullanacağız. Bu yüzden videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle Bollinger Bandlarını atıp şöyle bir inceleme gerçekleştirdiğimiz zaman Bollinger Bandının alt seviyelerinden, yani 29.600'lerden güzel bir destek görerek tam 46.000'lere kadar çıktığını, burada %70, %80'lik bir kar marjı elde ettiğini görüyoruz. Şimdi üst kanala değmesi itibariyle muhtemelen aşağı yönde bir 39.000'lere, 40.000'lere kadar bir çekilme olacağını bizlere Bollinger Bandı söylüyor. Yani muhtemelen buradan aşağı 40.000'lere kadar bir çekilme gerçekleşmesi çok doğal olarak karşılanacaktır. Şimdi çekim para akışına baktığımız zaman, CMF'e baktığımız zaman bizlere yine bu seviyelerde, bakın, Bollinger Bandı ile aynı seviyede CMF ve Demand indeksinin de kesiştiğini görüyoruz. Ne söylüyorlar bize? CMF'in eksi 10'lara kadar geldiğini görüyoruz. Daha önce şurada yaşanan bir olaymış. Daha öncesinde nerelerde yaşandığını tabii ki geçmişe bakarak inceleyebilirsiniz. Bollinger Bandı'nın dibinden de güç almasıyla birlikte çekim para akışı yukarı yönlü çok güzel bir çıkış sağlamış ve bu çıkış sonunda da zaten dediğimiz gibi %80'lik bir kar marjını Temmuz 20'den Ağustos 9'a kadar bizlere sağladığını görüyoruz. Şu an çekim para akışında aşağı yönlü bir dönüş yok ama muhtemelen birkaç gün içerisindeki verilerde tekrar para çıkışı olduğunu göreceğiz. Demand indekse baktığımızda şuradan şuraya çok net bir yükselişi, kesin bir kar marjını bizlere sunuyor. Buradaki kar marjının sunuşu %43'tür. Bu arada bu indikatörleri nasıl kullanacağını Finans ve Borsa kanalındaki teknik analiz eğitim serisi videolarından öğrenebilirsiniz. Fakat kripto paralar için bu biraz daha değişik olduğundan eğer yorumlarda belirtirseniz hem temel analiz eğitim serisi hem kripto paralar için teknik analiz eğitim serisini yeniden çekebilirim sizler için. Şuradaki ufak düşüşü Demand Index çok ciddi bir şekilde yorumlamış. Bunun neden olduğu işte kripto paralar cinsinden farklı bir yorumlamaya sahiptir. Ardından tekrar yukarı yönlü bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Peki son süreci yorumlarsak aslında bir miktar daha yukarı yönlü hareket edebileceklerini, fakat sonra limitlerine ulaştıkları için iyi bir düzeltme yapabileceklerini görüyoruz. Devam edelim indikatörlerimizde. Burada Directional Movement Index kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Bir göreceli güç endeksine bakalım. Bir de Kaufman hareketli ortalamasına bakalım. Şimdi Kaufman hareketli ortalamasının aslında 26.000'lerden, özür diliyorum, 29-30 binlerden 36.000'lere çıkana kadar Kaufman'ın üzerine geçmediğini görüyoruz. Fakat artık şu seviyelerde güzel Kaufman'dan bir dönüş almasıyla birlikte şu an Kaufman'ın üzerinde olumlu hareket ettiğini görüyoruz. Kaufman'ın seviyelerine baktığımız zaman da yine 41.000'ler olduğunu görüyoruz. Bunu Bollinger Bandı'nın orta çizgisinde 40.000 olduğunu varsayarsak ilk etapta bekleyeceğimiz şey 40.000'lere kadar bir geri çekilme olabileceğidir. Tabii ki bu orta vade için konuşuluyor.
Evet, geldiğimiz zaman kafmanı kapatalım. Directional Movement Index tam şu tarih itibariyle biraz Bollinger Bandı ve çekim para akışına göre geç sinyal verse de nereden 32 binlerden bize bir al sinyali veriyor ve 32 binlerden bizi 45 binlere kadar taşıyor. Peki buradaki kar marjı Directional Movement Index'e göre nedir diye bir ölçüm yaparsak ortalama %40'lık bir kar marjını bir ay bile olmadan herhalde bir 15 gün içerisinde verdiğini görüyoruz. Directional Movement Index'i kapattık. Göreceli güç endeksine baktığımızda göreceli güç endeksi bizlere 30 bin 29 binlerde yani %70'ler civarında bir kar marjını 20 Temmuz'da sunmuştu. Tam 20 gün sonra %50'lik kar marjını bizlere Bitcoin'de veren şey göreceli güç endeksi olmuştu. Son inceleyeceğimiz iki tane indikatör. Birincisi Wave Trend Osilatörü. Ben Lone Star'ınkini kullanıyorum. Bir diğer inceleyeceğimiz şey de parabolik sarla para akışı olacak. Bunları attığımız zaman öncelikle parabolik sara baktığımızda parabolik sar biliyorsunuz geç sinyal veriyordu. Buradaki 20 Temmuz'daki sinyali bize Directional Movement Index'ten bile sonra 25 Temmuz'da 34 bin dolarken vermiş. Ama 34 bin dolardan bizi 44 bin dolara bir 10 bin dolar yukarı taşımış. Bu da parabolik sarın şu an için terse dönme sinyallerinde olmadığını varsayarsak yukarı yönlü bir gidişatın devam ettiğini görebiliyoruz. Hemen MFI'ye yani para akışına girelim. Para akışı bizlere yine aynı seviyede RSI seviyesine vermişti. Zaten bunu özel derslerimizde anlatıyorduk. Biliyorsunuz Finans ve Borsa kanalında çok sayılı kişiye özel dersler veriyordum. Burada neden MFI ile RSI'nin ortak kullanılabileceğini ve birinin match eden indikatörler olduğunu özel derslerimde anlatmıştım. Onunla ilgili bilgi almak isterseniz de finansveborsa@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Devam ettiğimizde MFI'nin buralarda 24'ler seviyesine kadar indiğini ve kesintisiz hızlı bir şekilde kendisini ilk zirvesi olan 42 binlere kadar attığını görebiliyoruz. Peki şu an ne? Evet, gördüğünüz gibi MFI artık hafif hafif düzeltmeye gitmiş. Demand ve çekim para akışının da yavaş yavaş aşağılara doğru döneceğini zaten sizlere MFI'yi incelemeden önce söylemiştim. MFI kafasını aşağı yönlü çeviriyor. Belki buralarda bu incelemelerin aynısını eğer isterseniz daha uzun yapmamı sıkılmazsanız 2 saatlik ve 4 saatliklerde bakabilirim. 2 saatliklerde baktığımızda aşağı yönlü bir düşüşün olduğunu, tekrar yukarı yönlü bir çıkışa doğru gittiğini görüyoruz. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatliğe daha da aşağılara doğru bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi MFI'yi de kapatalım. Son indikatörümüz olan nedir? Wave Trend Osilatörüne geldim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bazı Bitcoin veya altcoin yorumlarını YouTube üzerinden incelediğinde sadece destek, direnç ve trend çizerek coin analizi yapılabileceği zannediliyor. Bu komple yanlıştır. Sadece destek, direnç ve trendlerle indikatör incelemesi olmadan asla ve asla hiçbir altcoin, hatta hiçbir yatırım enstrümanı incelenmemelidir. Bunu görüyorsanız muhtemelen yanlış bir inceleme içerisindesinizdir. Bilgilendirmek isterim. Wave Trend Osilatörüne baktığımız zaman bizi 29-30 bin dolarlardan değil ama burada 32 bin dolarlardan çok güzel bir al sinyali veriyor. Dediği gibi yaparak bizi tam şu noktaya kadar, yani şuradaki 38 bin dolarlara kadar sat sinyali içerisinde tutuyor. Tabii biz kar realizasyonu yapmayı bildiğimiz için buralarda sata ilerlememiz gerektiğini zaten iyi biliyoruz. Muhtemelen günlük yerine zaten 2 saatliklere geçtiğimizde buraların çok daha yukarılarda mumları olduğunu görebileceğiz. Bir sat sinyali geliyor. 2 yukarı mumdan sonra tekrar bir al sinyali geliyor. Şu an Wave Trend'in al konumunda hala olduğunu görüyoruz ama dediğimiz gibi biraz geç bir sinyal verme durumu söz konusu olduğu için ve bulutların aşağı yönlü hareketini gördüğümüz için şu anda diyebileceğimiz şey yine 40 binlere kadar bir geri çekilme olabilir. Bu kalıcı bir düşüş değil, mutlaka alım fırsatı olabilme ihtimali çok yüksektir diyorum. Tabii ki burada anlattığımız hiçbir bilgi al sat veya tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Genel olarak hem piyasayı hem de bir Bitcoin'in incelemesini sizlere aktarmak istedim. Hem de kanalımızın artık çok daha aktif olacağını sizlere söyledim. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz olumlu olumsuz yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu 1 dakikalığına durdurup beğenirseniz, kanala abone olup zil bildirimini açarsanız çok teşekkür ederim. İnanılmaz içeriklerle kripto para ve blockchain kanalında birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.